Herkese merhaba. Bugün bir döneme damgasını vuran efsane bir Türk dizisinin sadece kalpleri fethetmekle kalmayıp küçücük bir sahil kasabasını nasıl bir yıldıza dönüştürdüğünün o müthiş hikayesine birlikte bakacağız. Milyonlarca insan için kavak yerlerinin geçtiği o yerler sanki kendi evleri, kendi mahalleleri gibiydi. Ama işin perde arkasına baktığınızda karşınıza strateji, yerel yönetim ve televizyonun o inanılmaz gücü üzerine yazılmış adeta bir ders çıkıyor. Haydi o zaman bu hikayenin derinliklerine inelim. Önce dizinin kültürel etkisine bir bakacağız. Sonra şehirler arasındaki o ilginç yolculuğunu takip edeceğiz. Sonra her şeyi değiştiren o büyük fikir neydi ona bakacağız. Dizinin çekildiği ikonik mekanları gezecek ve günümüze kadar uzanan o kalıcı etkisini konuşacağız. Her şeyden önce bir hatırlayalım, bu dizi neden bu kadar büyük bir olay oldu? Şimdi Kanal D'de tam 5 sezon, 170 bölüm boyunca yayınlandı Kavak Yerleri. 4 yakın arkadaşın ergenlikten yetişkinliğe geçerken yaşadıklarını, aşklarını, hayal kırıklıklarını anlattı ve o dönemin gençliğinin ruhunu resmen yakaladı. Şimdi gelelim işin en ilginç, en kilit noktalarından birine. Dizinin mekanı hiç sabit değildi. Tıpkı karakterlerin hayatı gibi mekan da hikayeyle birlikte yol aldı, kendine özel bir rota çizdi. Dizi, o hepimizin bildiği klasik Ege kasabası atmosferini yaratmak için Urla'da başladı. Sonra ne oldu? Karakterlerimiz üniversite için büyük şehre İstanbul'a taşındı. Onların o hırslarını, hayallerini yansıtmak için yapım da İstanbul'a geçti ve en sonunda büyük final için hikaye tekrar Ege sahillerine döndü. Ama Urla'ya değil, yepyeni ve çok özel bir kasabaya, Seferihisar'a. Peki ama neden? Madem eve dönülüyordu, neden Urla yerine Seferihisar seçildi? İşte bu soru hikayemizi basit bir dizi çekiminden alıp müthiş bir marka stratejisine dönüştürüyor. Aynen öyle. Bu çok mantıklı bir soru ve o cevap bir kasabanın kaderini sonsuza dek değiştirecek kadar bilinçli bir perde arkası stratejisini ortaya koyuyor. Bütün bu değişimin arkasında Seferihisar'ın o dönemki belediye başkanının müthiş vizyoner bir adımı yatıyor. Kendisi bu popüler dizide dev bir fırsat görüyor ve yapım ekibiyle temasa geçiyor. Onlara her türlü lojistik desteği, kolaylığı sağlıyor. Tek bir amaç var: çekimlerin kendi kasabalarında yapılması ve daha da önemlisi Seferihisar adının ekranda, jenerikte geçmesi. Aslında bu yapılanın literatürde bir adı var: ekran turizmi. Hani bir filmi izlersiniz, bir diziyi seyredersiniz ve oradaki mekanı o kadar hayran kalırsınız ki ben burayı mutlaka görmeliyim dersiniz ya. İşte tam olarak bu ve bu durum bir bölge için inanılmaz bir ekonomik canlanma demek. Ve işin harika tarafı ne biliyor musunuz? Bu eşleşme tesadüf değil. Seferihisar o dönemde zaten Cidtasloğu yani sakin şehir hareketinin Türkiye'deki ilk üyesi. Hani şu hayatın daha yavaş aktığı, yerel kültürün korunduğu huzurlu yerler var ya, işte bu kimlik dizinin finaldeki o köklerine dönme, sakin bir hayat arama temasıyla cuk diye oturmuş. Peki, bu harika işbirliği dizinin o unutulmaz final sahnelerini nerede hayata geçirdi? Hadi şimdi rotamızı Seferihisar'ın incesi Sığacık'a çevirelim ve o meşhur mekanlara bir göz atalım. Bakın, yapım ekibinin Sığacık'taki gerçek mekanları ne kadar zekice kullandığını bu tabloda çok net görüyoruz. Aslı'nın evi hikayenin kalbi, grubun sığınağı oldu. Tarihi Sığacık Kalesi fonda muhteşem bir atmosfer yarattı. Marina, plajlar, o daracık taş sokaklar hepsi kilit sahnelere ev sahipliği yaptı. Ve evet, bugün bunların hepsi birer turizm mıknatısı. Ama asıl inanılmaz olan şey kameralar gittikten sonra olanlar. Bu etki öyle gelip geçici bir rüzgar değildi. Tam tersine kalıcı bir mirasa dönüştü. Gelin şimdi bu mirasın en somut, en güçlü örneğine bakalım. Şu meşhur Aslı'nın evinin hikayesi var ya, işte o hikaye tek başına Kavak Yerleri etkisi dediğimiz şeyin ne olduğunu mükemmel bir şekilde özetliyor aslında. Düşünün, her şey o evin sadece geçici bir film seti olarak seçilmesiyle başladı. Sonra hikaye içinde herkesin sığındığı o ikonik yuvaya dönüştü. Dizi bittikten sonra ne oldu derseniz, hayranlar akın akın o evi görmeye geldi, adeta bir ziyaret noktası oldu. Ve en sonunda bu yoğun ilgi bir fırsata çevrildi ve ev bugün bildiğimiz o müze ve kafeye, yani kalıcı bir anıta dönüştürüldü. Bu gerçekten de dahice bir hamleydi. Yani o anlık popülerliğin zamanla sönüp gitmesine izin vermek yerine bu sevgi kalıcı bir iş modeline dönüştürüldü. Böylece Kavak Yerleri etkisi kasaba için uzun vadeli güvenilir bir turizm geliri kaynağı haline geldi.
Kısacası kavak yerleri insanlara sadece ne kadar güzel bir kasaba dedirtmedi, onlara oraya gitmeleri için çok güçlü, çok duygusal bir sebep verdi. Ve böylece Sığacık için paha biçilmez, kalıcı bir marka kimliği yaratmış oldu. Sonuç olarak kavak yerleri ve Sığacık'ın bu müthiş hikayesi bize şunu kanıtlıyor. İyi bir hikaye bizi sadece eğlendirmez. Bir topluluk inşa edebilir, bir ekonomi yaratabilir ve haritadaki sıradan bir yeri kalbimizde çok özel bir yere dönüştürebilir.